Orta Doğu'da gerçekleşen savaşlar, Japonya uçak biletlerine nasıl etki etti? Temmuz ayında Japonya'ya gitmeyi planlıyorum. Ama son günlerde çok ilginç şeyler oluyor. İstanbul'dan Tokyo uçuşlarına yer bulmak zorlaşmaya başladı. Bazı bilet fiyatları 80 bin liraya kadar çıkmış durumda. Peki neden? Orta Doğu'daki gerginlik gerçekten Japonya uçuşlarını etkiliyor mu? Yoksa bu sadece geçici bir yoğunluk mu? Son haftalarda İran ve İsrail arasında gerginlik sadece siyaseti değil, küresel ve hava trafiğini de etkiledi. Birçok ülke hava sahasını kapattı veya uçuşları durdurdu. Örneğin bazı hava yolları şu bölgelere uçuşları iptal etti. İran, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve bazı Körfez ülkelerinde uçuşlar da geçici olarak durduruldu. Bu kararlar sadece ülkelerin uçuşları değil, Avrupa-Asya arasındaki transit rotaları da etkiledi. Uçuş rotaları neden değişti? Eskiden Avrupa'dan Japonya'ya giden uçaklar genellikle Orta Doğu üzerinden veya Rusya hava sahasından geçiyordu. Ama bugün birçok hava sahası riskli veya kapalı olduğu için uçaklar artık Türkiye, Kafkasya ve Orta Doğu üzerinden dolaşan rotalar kullanıyor. Ve bu da bazı uçuşların 1 ila 4 saat arasında uzamasına sebep oluyor. Peki, bu fiyatlar neden artıyor? Sorun sadece rota değil. Orta Doğu'daki savaş aynı zamanda petrol fiyatlarını da yükseltti. Jet yakıtı, hava yollarının en büyük maliyetlerinden birisi olduğu için yakıt fiyatları arttığında bilet fiyatları da yükseliyor. Son haftalarda petrol fiyatı hızla yükseldi ve bazı hava yolları uluslararası bilet fiyatlarını arttırmaya başladı. Hatta bazı Asya-Avrupa rotalarında bilet fiyatlarının çok hızlı yükseldiği rapor edildi. Peki İstanbul ve Tokyo neden doluyor? Şu anda ilginç bir durum var. Orta Doğu'daki bazı aktarma merkezleri riskli hale gelince bazı yolcular direkt uçuşları tercih etmeye başladı. Bu yüzden İstanbul, Tokyo gibi uzun mesafe direkt uçuşlara talep çok hızlı artıyor. Bazı tarihlerde uçaklarda neredeyse hiçbir koltuk kalmamış durumda. Peki hala Japonya'ya gitmek mantıklı mı? Şimdi işin en ilginç kısmına gelelim. Temmuz'da aslında Japonya için en canlı sezonlardan birisi. Örneğin Kyoto'da düzenlenen Gion Matsuri, Japonya'da en büyük festivallerinden bir tanesi. Dev geçit törenleri ve yüzlerce yıllık geleneklerle kutlanıyor. Osaka'da ise Tenjin Matsuri var. Festivaldeki tekneler, geçit törenleri, dev havai fişek gösterileri. Japonya'nın yaz geceleri, Temmuz aynı zamanda Japonya'nın Hanabi sezonu. Hanabi dediğimiz şey Japonya'daki ünlü yaz havai fişek gösterileri. Nehir kenarlarında binlerce insan toplanıyor ve gökyüzü dev havai fişeklerle aydınlanıyor. Bu görüntüler Japonya'da yaz kültürünün en ikonik anlarından bir tanesi. Ayrıca ilginizi çekerse bir de otomobil meraklıları için ilginç bir detay var. Temmuz ayında Japonya'da birçok otomobil etkinliği düzenleniyor. Özellikle Fuji Speedway gibi pistlerde yarışlar ve otomobil buluşmaları oluyor. Japon otomobil kültürünü görmek isteyenler için oldukça ilginç bir deneyim. Özetle dostlarım, şu anda iki farklı gerçek var. Bir tarafta artan küresel gerginlikler nedeniyle değişen uçuş rotaları ve uçuş fiyatları. Diğer yanda ise Japonya'nın hareket sezonu, festivalleri ve diğer etkinlikleri. Şu anda Temmuz ayında ben de gitmeyi düşündüğüm için güncel olarak bunları takip ediyorum. Yani sizin merak ettiğiniz bir şey varsa ben bunları araştırırken siz de bana bunları sorabilirsiniz. Yorumlarda fikirlerinizi veyahut da değinmemi istediğiniz bir konu varsa belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz. Videodan çıkmadan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.